Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehliyle içlerinden zulmedenleri hariç olmak üzere en güzel tavrın ahsen dışında kabalık ve zorbalıkla fikri mücadele yapmayın. Ve onlara deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de inandık. İlahımız ve ilahınız birdir. Biz ona teslim olanlardanız. Kitap ehli, sadece kendi yazdıkları ve yozlaştırdıkları kitaplar üzerinde yoğunlaşıp, Tevrat ve İncil'in aslını unutan Yahudi ve Hristiyanları değil, kendi mezhep ve meşreplerinin tevil ve tefsir kitaplarıyla meşgul olan ve Kur'an-ı Azimüşşan'ı terk edilmiş bırakan Müslümanları da kapsayan ve uyaran bir kavramdır. Ey Resulüm! İşte biz sana böyle hakikatli ve hikmetli bir kitap indirdik. Bundan dolayı kendilerine daha önce kitap verdiklerimizden izan ve insaf ehli ona iman etmektedirler. Bunlar, puta tapıcılardan da ona iman edecek olanlar vardır. Çünkü kafirlerden başkası bizim ayetlerimizi inkar etmeye kalkışmazdı. Ey Nebim! Bundan, Kur'an'dan önce sen hiç kitap okuyan değildin ve onu sağ elinle de yazmıyordun. Böyle olsaydı, batılda olanlar kuşkuya kapılırlardı. Hayır, Kur'an, kendilerine ilim verilenlerin göğüslerinde tasdik ve tabi olunan apaçık ayetlerdir. Zalimlerden ve hainlerden başkası, bizim ayetlerimizi inkar edip baş kaldırmazdı. Ona Rabbinden başkaca ayetler, mucizeler de indirilmeli değil miydi, dediler. De ki, o ayetler ancak Allah'ın nezdinde ve takdirindedir. Ben sadece inkarcıları ve isyancıları kötü neticelerden apaçık bir sakındırıcıyım. Sana indirdiğimiz o kitap, ki karşılarında okunup duruyor, onlara yeterli olmadı mı? Onda iman edecek bir kavim için elbette büyük bir rahmet ve bir öğüt ve zikir vardır. Çünkü Kur'an, dini, ahlaki, siyasi, ekonomik ve sosyal her türlü sorunun çözümüne esas olacak hükümleri içeren en yetkili ve en kutsi kaynaktır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olanı bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenler ise, işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Aslında bunlar, Müslüman görüntülü münafıklardır. Ve hakka değil, batıla inanıp, zulme destek çıkan, böylece Allah'ın vaadini ve kudretini inkar edip, sapıtan insanlardır. Hakka ve halka hıyanet edenler, vaat edilen azap konusunda senden acele davranmanı istiyorlar. Eğer adı konulmuş bir ecel, tayin edilmiş bir vakit olmasaydı, herhalde onlara azap gelmiş olurdu. Fakat kendileri şuurunda olmadan, azap ve yıkım onlara kuşkusuz, apansız gelip çatacaktır. Kafirler, azap konusunda senden acele davranmanı istiyorlar. Oysa cehennem, o inkar edenleri gerçekten kuşatıp durmaktadır. Azabın onları üstlerinden ve ayaklarının altından kaplayacağı gün, Allah onlara, yaptıklarınızı tadın, buyuracaktır. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım, ihsan ve ikramım geniştir. Artık yalnızca bana ibadet edin. Dünyalık kaygılarla kafir düzenlere ve zalim, hain yöneticilere boyun eğmeyin. Unutmayınız ki her nefis ölümü tadıcıdır. Dünya hayatı geçicidir. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amellerde bulunanlar var ya, işte onları içinde ebedi kalıcılar olarak altından ırmaklar akan cennetin yüksek köşklerine muhakkak yerleştireceğiz. Salih amellerde bulunanların ecri ne güzeldir. Ki onlar Allah yolunda baskılara ve sıkıntılara sabredenlerdir. Ve Rablerine tevekkül ederek hak davada direnenlerdir. Görmüyor musunuz? Kendi rızkını taşımaktan ve toplamaktan aciz nice canlı vardır ki, onu ve sizi Allah rızıklandırıp beslemektedir. O, işitendir, bilendir.
Andolsun onlara, müşrik takımına, gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı kim musahhar, emre amade ve hizmetkar kıldı diye soracak olursan, kesinlikle Allah diyeceklerdir. O halde ne diye haktan çevrilip yan çiziyorlardı? Ve yine Allah'ın kullarından dilediğine rızkı yayıp genişlettiğini ve bir kesime de rızkı kısıp böylece imtihan ettiğini nasıl unutuyorlar? Şüphesiz Allah her şeyi bilip durmaktadır. Gerçekten eğer onlara gökyüzünden yağmuru indirip onunla öldükten sonra yeryüzünü dirilten kimdir diye sorsan, elbette Allah diyeceklerdir. De ki, elhamdülillah. Doğrusu onların çoğu aklını kullanmamaktadır. Oysa bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve eğlence türünden, tutkulu bir oyalanmadan ibarettir. Gerçekten ahiret yurdu ise asıl hayat odur. Keşke insanlar bu gerçeği bilmiş olsalardı. Onlar gemiye bindikleri ve tehlikeye girdikleri zaman, dini sadece Allah'a has kılarak, canı gönülden yalvarıp yakarmaktadır. Ama onları karaya çıkarıp kurtarınca, hemen şirk koşmaya ve nankörlük yapmaya başlamaktadır. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler diye böyle yapılmaktadır. Ve yararlanıp metalansınlar diye fırsat tanınmaktadır. Ancak onlar yakında bilecek ve anlayacaklardır. Görmediler mi ki çevrelerinde insanlar yakalanıp götürülürken, kapılıp yağma edilirken, biz haremi, Mekke'yi güvenilir ve dokunulmaz kıldık. Yine de onlar batıla inanıp Allah'ın nimetlerine nankörlüğe mi kalkışmaktadır? Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerden, ayet ve hadisleri keyfine göre eğip bükenlerden veya kendisine hak geldiği zaman onu yalan sayıp yüz çevirenden daha zalim kim vardır? İnkar edenlere cehennem içinde bir konaklama yeri mi yok? Yakında kafirler belasını bulacaktır. Bizim uğrumuzda cihat edenlere ve hak davada sabır ve gayret gösterenlere gelince, şüphesiz onlara hidayet ve zafer yollarımızı açarız. Fikri ve fiili yöntem ve teknolojileri öğretip başarılı kılarız. Gerçekten Allah, ihsan edenlerle beraberdir. Bu ilahi destek sayesinde mücahit müminler muvaffak ve muzaffer olacaktır. Rum Suresi 60 ayet Mekke'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rum orduları yenilgiye uğradı, mağlup edildi. Dünyanın en alçak yerinde. Bu savaş, Lut kavminin helak edildiği deniz seviyesinden 400 metre aşağı bölgede geçmiştir. Ama onlar yenilgilerinden sonra tekrar Perslilerle savaşıp bu sefer yeneceklerdir. Önümüzdeki birkaç sene 3 ile 9 yıl içinde önünde ve sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlanıp sevineceklerdir. Allah'ın yardımıyla bu zafer gerçekleşecektir. O dilediğine yardım eder. O güçlü ve üstün olandır. Esirgeyendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden geri dönmez. Ancak insanların çoğu gerçeği bilmeyen cahillerdir. Onlar dünya hayatının sadece dış görünüşünü bilirler. Gerçeğinden ve ilk yüzünden habersizdirler. Ahiretten ise daha da gafildirler. Dünyanın, kainatın ve tüm varlıkların, Cenab-ı Hakk'ın nurunun farklı yoğunluktaki enerji dalgaları, esma ve sıfatlarının tezahür ve tecelli yansımaları ve her an ilahi sanat ve kudretle yaratılan görüntü boyları olduğu gerçeğine dikkat çekilmektedir. Kendi nefislerinin nasıl ortaya çıktığını, Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve belli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi?
İnsanların birçoğu Rablerine kavuşmayı gerçekten inkar etmektedir. Ekonomik, askeri ve siyasi gücü zulüm aracı olarak kullananlar, yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Ki böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler. Onlar güç bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Toprağı alt üst etmişler, ekmişler, madenler, sular arayıp çıkarmışlar ve onu kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Elçileri de onlara açık delillerle gelmişti. Demek ki Allah onlara zulmetmiyordu. Ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Sonra kötülük yapanların uğradıkları akıbet, Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve alay konusu edinmeleri dolayısıyla çok kötü olacaktır. Allah mahlukatı yaratmayı hiç yoktan başlatır. Ölümünden sonra onu eski haline iade edip, tekrar diriltip donatır. Sonra da siz ona döndürülürsünüz. Çünkü hesap sorulacaktır. Kıyamet saatinin kopacağı gün, suçlu günahkarlar umutsuzca yıkılır, şaşkınlık ve perişanlık içinde kalır. Kıyamet gününde, müşriklere ve münafık kimselere Allah'a eş koştukları ortaklarından hiçbiri kendilerine şefaatçi olamayacaktır. Onlar, kendilerine tabi olanları, ortaklarını inkar edip tanımayacaklardır. Kıyamet saatinin kopacağı gün, müminlerle kafirler birbirlerinden ayrılacaktır. Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar, artık onlar bir cennet bahçesinde, sevinç içinde ağırlanıp sonsuz mutluluğa kavuşacaktır. Ancak inkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar ise, artık onlar da azap için hazır bulundurulacaktır. Öyleyse akşama girdiğiniz vakitte, sabaha erdiğiniz vakitte Allah'ı tesbih edip namazınızı kılın. Hamd, O'nundur. Göklerde ve yerde övülen ve ibadet edilen O'dur. Günün sonunda ve öğleye erdiğiniz vakitte ibadetinizi yapın. Cenab-ı Allah, O, ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. Her kış, ölümünden sonra da, baharda tekrar yeri diriltir, çeşitli bitkilerle donatır. İşte siz de böyle yeniden yaratılıp, topraktan çıkarılacaksınız. Onun ayetlerinden, Allah'ın vahdet ve rahmet alametlerinden birisi de, sizi topraktan yaratmasıdır. Vücudumuzu oluşturan elementler, toprak menşelidir. Hayvani ve nebati bütün gıdalarımız da topraktan yetişmektedir. İnsanın tohumu olan meni de bunlardan meydana gelmektedir. Sonra sizin yeryüzüne yayılan beşer, çeşitli kavim ve kabileler olmanızı yine Allah sağlamıştır. Allah'ın ayetlerinden, vahdet ve rahmet alametlerinden birisi de, kendileriyle huzura kavuşmanız ve kaynaşmanız için, size kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranıza muhabbet ve merhamet koymasıdır. Şüphesiz bunlar, düşünen bir topluluk için ne büyük hikmet ve ibretler barındırmaktadır. Allah'ın delillerinden biri de, gökleri ve yeri yaratması. Lisanlarınızın, dillerinizin ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda, düşünenleriniz için alınacak dersler vardır. Geceleyin ve gündüzün uyumanız ile onun fazlından geçiminizi temin için rızkınızı aramanız için güneş sistemini ve gezegenleri böyle mükemmel yaratıp yürütmesi onun ayetlerindendir. Şüphesiz düşünüp duyabilen bir kavim için gerçekten bundaki ayetler ve ibretler açıktır. Size bir korku ve umut unsuru olarak şimşeği göstermesi ile gökten su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri onun da diriltmesi de onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanabilecek bir kavim için gerçekten ayetler bulunmaktadır. Göğün ve yerin onun emriyle muhteşem bir düzen içinde dönüp durması da onun ayetlerindendir. Sonra sizi yerden,
ölüp toprağın altına girdikten sonra bir davetle çağırdığı zaman hemencecik siz bir de bakarsınız ki çıkarılmışsınızdır. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş durumdadır. Yaratmayı hiç yoktan başlatan, sonra onu iade edip diriltecek olan O'dur. Bu O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce misaller, ilahi sıfatlarının tezahür ve tecellileri O'nundur. O, güçlü ve üstün olandır. Hüküm ve hikmet sahibi Allah'tır. Allah size kendi netislerinizden şöyle bir örnek vermektedir. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerde, şahsi servet ve mülkünüzde, ellerinizin altındaki işçi, memur ve hizmetlilerinizden, sizinle eşit, ortak olup kendi kendinizden, aile fertlerinizin malınızı israf ve telef etmesinden çekindiğiniz gibi, onların da kendi malınızı, yetki ve imkanlarınızı istedikleri gibi tasarrufundan çekindiğiniz ortaklar, şerikler var mıdır? Siz buna razı olur musunuz ki Allah da mülküne ortak kabul etsin? İşte biz aklını kullanabilen bir kavim için ayetleri böyle birer birer açıklarız. Hayır, asıl zalimler hiçbir bilgiye dayanmaksızın kendi heva, istek ve tutkularına uymuş ve Allah'ın sözlerini kendi heveslerine uydurmuş olanlardır. Bunlar Kur'an'ı değil, kendi kuruntularını esas almışlardır. Oysa bir bilgi ve belgeye dayanarak ilmi tartışma yapanların hataları bağışlanır. Allah'ın saptırdığını kim hidayete erdirebilir? Onların hiçbir yardımcıları bulunmayacaktır. Bu nedenle sen yüzünü ve yönünü tam bir teslimiyetle hak dine çevir. Allah'ın beşer tabiatına uygun olarak gönderdiği fıtrat dinine ve İslam düzenine dön ki insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın yaratması ve kanun koyması değiştirilemez. Fıtrat esaslarına aykırılık felaketlere yol açacaktır. İşte dimdik ayakta duran hak din budur. Fakat insanların çoğu gerçeği bilmezler ve öğrenmek istemezler. Bu yüzden hidayetten mahrum kalmışlardır. Canu gönülden ve bütünüyle Allah'a yönelin ve yalnız O'ndan korkun. Namazı anlamına ve amacına uygun kılın ve sakın Allah'a ortak koşan müşriklerden olmayın. O müşrikler ki kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır. Ki her hizip, parti, ekip, taife kendi elindekiyle övünüp sevinç duymakta ve oyalanıp avunmaktadır. İnsanlara bir zarar ve sıkıntı dokunduğu zaman gönülden samimi bağlılar olarak Rablerine dua edip yalvarmaktadır. Sonra kendinden onlara bir rahmet tattırınca hemencecik bir fırka sapıtıp Rablerine şirk koşmaktadır. Kendilerine nimet olarak verdiklerimize nankörlük etsinler diye bozuk fıtratlarının ve şeytani tabiatlarının gereği böyle yaparlar. Öyleyse ey kafirler ve nankörler! Biraz daha metalanıp yararlanın. Artık yakında gerçeği de başınıza geleceği bilecek ve anlayacaksınız. Yoksa biz onlara bir sultan, çok kuvvetli ve etkili bir fail veya ispatlı bir delil indirdik de, o mu ona ortak koşmalarını söyleyip kendilerini saptırmaktadır. Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız, bir nimet ve fazilete ulaştırdığımız zaman, onunla sevinip ferahlanırlar. Kendi ellerinin takdim ettiği günahlar dolayısıyla onlara bir kötülük isabet ettiğinde ise hemen hepsi umutsuzluğa kapılmaktadır. Oysa görmüyorlar mı ki Allah dilediğine rızkı yayıp genişletir ve istediğinde kısıp daraltır. Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Ey Nebim! Öyleyse yakınlara hakkını ver. Yoksula da, yolcuya da zekat ve infak payını ayır. Allah'ın yüzünü, rızasını isteyenler için bu daha hayırlıdır.
ve felaha erenler onlardır. İnsanların mallarında artış olsun diye banka şubelerinden ve tefecilerden kredi alıp verdiğiniz faiz Allah katında artmaz ve hiçbir bereketi olmaz. Ama Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte bunu yapanlar gelirlerini kat kat artıranlardır. O Allah ki sizi yaratıp yoktan var etmekte, sonra size rızık verip hayat sürdürmekte, sonra sizi öldürmekte, daha sonra sizi diriltmektedir. O şirk koştuğunuz veya şefaatçi olup sizi kurtaracağını savunduğunuz ortaklarınızdan, bunlardan herhangi birini yapacak var mı? O, şirk koştuklarınızdan münezzeh ve yüce olandır. Sübhan'dır. İnsanların kendi ellerinin kazandığı tahribat ve talanlarının yol açmasıyla, doğal ve sosyal yapıyı bozmaları dolayısıyla, karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Umulur ki dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır. Faiz ve rant ekonomisi de emek ve üretime dayalı doğal ve doğru iktisadi hayatı temelinden bozmakta ve hayatı yozlaştırmaktadır. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da daha önce nankörlük ve hıyanet edenlerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görün. Ki onların çoğu, yegane kudret ve nimet sahibi olarak, Allah'tan başkalarına meyleden müşrikler, Allah'ın zatında, icraatında, şeriatında ve takdiratında ona ortak koşan kimselerdi. Ey Resulüm! Öyleyse sen ve ümmetin, Allah'tan bir takdir olarak, geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce, yüzünü dimdik ayakta duran hak dine çevir. Ve İslam'da sebat et ki, zaten o gün, ahirette parça parça bölünecekler ve layık oldukları yerlere gireceklerdir. Kim inkar ederse, artık onun inkarı kendi aleyhinedir. Kim de iman ederek salih bir amelde bulunursa, artık onlar kendi lehlerine olarak cennetteki yerlerini döşeyip hazırlayıvermektedir. Bu, Allah'ın kendi fazlından iman edip salih amellerde bulunanları ödüllendirmesi içindir. Şüphesiz O, kafirleri ve nankörleri sevmemektedir. Size kendi rahmetinden nimet ve faziletler tattırıvermesi, emriyle gemileri yürütmesi ve O'nun fazlından rızkınızı arayıp elde etmeniz ile umulur ki, şükretmeniz için rüzgarları müjde vericiler olarak göndermesi, hepsi O'nun ayetlerindendir. Andolsun, biz senden önce kendi kavimlerine elçiler gönderdik de, onlara apaçık belgeler getirdiler ama onlar inkar edip azgınlaştılar. Böylece biz de suçlu günahkarlardan intikam aldık. İman edenlere yardım etmek ise bizim üzerimizde bir haktır. Allah rüzgarları gönderir. Böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp dağıtır ve onu parça parça yapıp istediği yörelere aktarır. Nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda rahmetini kendi kullarından dilediğine verince, daha önce ümitsizliğe kapılanlar hemen sevinmeye başlamaktadır. Oysa onlar bundan önce yağmurun üzerine inmesinden evvel umutlarını kesmiş durumdalardı. Şimdi Allah'ın rahmetinin eserlerine, her kıştan sonra baharda milyarlarca bitkiyi yeniden yeşertmesine bir bak ki, ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltmekte ve her yıl mahşeri yaşatmaktadır. Şüphesiz O, ölüleri de gerçekten aynen böyle diriltecek ve hesap için huzuruna toplayacaktır. O, her şeye güç yetiren, kadiri mutlaktır. Andolsun, biz bir kavurucu rüzgar göndersek de, onun, yeryüzünün ekinlerini sararmış görseler, mutlaka ardından hemen Rablerini itham ve itiraz ile nankörlük edeceklerdir. Ey Resulüm! Şimdi sen, kalpleri ölülere söz işittiremezsin.
ve arkalarını dönüp giden insan görünümlü sağırlara da çağrıyı duyurup dinletemezsin. Ve sen kendi sapıklıkları içinde kör olanları ama kendilerini en haklı ve hayırlı yolda sananları da doğruya iletici değilsin. Sen yalnızca bizim ayetlerimize iman edenlere duyurabilirsin ki onlar Müslümanlardır. Allah sizi bir zaaftan, meni, cenin ve emzirme dönemlerindeki aciz ve çaresiz durumlardan yarattı. Sonra bu zaafın ardından bir kuvvet kıldı. İnsana güç ve yetenek kazandırdı. Sonra bu kuvvetin ergenlik, gençlik ve yetişkinlikteki dinçliğin ardından da yine bir zayıflık ve yaşlılık dönemine ulaştırdı. Allah dilediğini yaratır. O, sonsuz ilim ve kudret sahibi olandır. Kıyamet saatinin kopacağı gün, facir takımı suçlu günahkarlar, tek bir saatin dışında dünya hayatı yaşamadıklarına and içecekler, ömürlerini bu kadar kısa zannedip pişmanlık göstereceklerdir. İşte onlar, hayatta iken de hep böyle çevrilip haktan dönekleşen takımdı. Kendilerine ilim ve iman verilenler ise, kafirlere andolsun. Siz Allah'ın kitabında yazılı süre boyunca diriliş gününe kadar yaşayıp ömür geçirdiniz. İşte bu daha önce inkar ettiğiniz ve önem vermediğiniz dirilme günüdür ki ona yetiştiniz. Ancak siz bu gerçekleri bilmeyen ve ahirete hazırlık görmeyen kimseler olup çıktınız. Artık o gün zulmedenlerin ne mazeretleri bir yarar sağlayacak ne de Allah hoşnutluk dileklerini kabul buyuracaktır. Yemin olsun ki biz bu Kur'an'da insanlara gerekli olan her çeşit misali ve manayı getirip anlattık. Ama sen onlara bir ayet getirdiğin zaman hemen itiraz ve isyana kalkışılmaktadır. Ve o kafirler hiç düşünmeden siz geleneklerinizi ve göreneklerinizi iptal edenlerden başka bir şey değilsiniz demeye başlayacaktır. İşte Allah bilmeyenlerin, aklına ve vicdanına göre hareket etmeyenlerin kalbini böyle mühürleyip hidayetlerini karartmaktadır. Ey Nebim! Bu nedenle sen sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Kesin bilgiyle ve vicdani kanaatle yakinen inanmayanların itiraz ve inkarları ahireti değil, dünyayı öne alanların sapkınlıkları sakın seni telaşa kaptırıp hafifliğe veya gevşekliğe sürüklemesin. Çünkü intikam vakti yakındır. Lokman Suresi 34 ayet Mekke'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Muhsin olanlara bir hidayet ve bir rahmettir. Muhsin, emredilen her konuda en güzel gayreti ve en mükemmel dikkati gösteren, iyilik ve istikamet ehlidir. Onlar, namazı dosdoğru eda eden, zekatı veren ve onlar kesin bir bilgi ve kanaatle, ahirete iman eden kimselerdir. İşte onlar, Rablerinden bir hidayet üzerindedirler ve felah bulanlar da onların ta kendileridir. İnsanlardan öyleleri vardır ki, halkı bilgisizce Allah'ın yolundan saptırıp çevirmek, Ramazan festivalleri, bayram ve plaj eğlenceleri gibi bid'at yöntemleriyle dini emirleri ve ibadetleri bir eğlence ve dalga geçme, istihza ve istismar konusu edinmek için sözün boş ve amaçsız olanını satın alıvermekte, Kur'an'ı bırakıp yalan yanlış yorum yapanlara takılıp gitmektedir. İşte aşağılatıcı bir azap onlar içindir. Ona ayetlerimiz okunduğunda sanki işitmiyormuş ve kulaklarında bir ağırlık bulunuyormuş gibi büyüklük taslayarak müstekbirce ve onun asıl yorumu bize öğretildi. Biz seçkin kimseleriz dercesine sırtını çevirir. Artık sen ona acı bir azap ile müjde ver ki
başına gelecekleri görecektir. Ancak gerçekten iman edip salih amellerde bulunanlar ise onlar için nimetlerle donatılmış cennetler var edilmiştir. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Allah'ın vaadi haktır. O, üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Gördüğünüz gibi O, gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır. Arzda da sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bırakmış ve orada her canlıdan türetip yayıvermiştir. Biz gökten su indirdik. Böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. Bu, Allah'ın yaratmasıdır. Şu halde, onun dışında ilahlaştırılmış olanların en basit bir şey bile yarattıklarını bana gösterin. Hayır. Zulmedenler, açıkça bir sapıklık içindedirler. Andolsun, Lokman'a, her türlü nimet ve faziletin, sağlık ve afiyetin sahibi olan Allah'a şükret, diye hikmet verdik. Kim şükrederse, artık o kendi lehine şükredecektir. Kim inkar ederse, artık şüphesiz Allah, gani, hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Hamiddir. Hamd, yalnızca ona aittir. Allah'a layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki, ey oğlum, hiçbir şeyi ve hiçbir güç sahibini sakın Allah'a şirk koşma. Şüphesiz şirk gerçekten büyük bir zulüm sayılacaktır. Biz insana anne ve babasını, onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstünde zorlukla karnında taşımıştır. Onun sütten ayrılması 2 yıl içindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş yalnız banadır. Şükür mü, nankörlük mü yaptığınızın hesabı sorulacaktır. Bununla birlikte onların ikisi, annen ve baban, hakkında bir bilgin olmayan şeyi, körü körüne bana şirk koşman için sana karşı çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda onlara itaat etme. Ve dünya hayatında onları iyilikle, maruf üzere sahiplen. Onlarla iyi geçin. Ve bana, gönülden, katıksız olarak yönelenin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Böylece ben de size bütün yaptıklarınızı haber verip hatırlatacağım. Ey oğlum! Yaptığın iş gerçekten bir hardal tanesi ağırlığında da olsa, bu ister bir kaya parçasında ya da göklerde veya yerin derinliklerinde de bulunsa, Allah onu getirir, açığa çıkarır. Şüphesiz Allah latif olandır. Her şeyden haberdardır. Ey oğulcağızım! Allah'a teslimiyet ve vicdani hürriyet alameti olan namazı dosdoğru kıl. Marufu, iyi ve güzel olanı emret. Münkerden, kötü ve çirkin işlerden men et. Bunları yapacak adil bir düzen kurmaya çalış. Ve bunları yaparken sana dokunacak zarar ve saldırılara karşı da sabret. Çünkü bunlar azim gösterilmesi gereken ve özgüven isteyen işlerin başındadır. İnsanlara yanağını çevirip büyüklenme ve böbürlenmiş olarak yeryüzünde yürüme. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez ve onları alçaltır. Yürüyüşünde orta bir yol tut. Ağırbaşlı ol. Konuşurken sesinden de yüksek perdeleri eksilt. Çünkü seslerin en çirkin olanı gerçekten eşeklerin anırmasıdır. Görmüyor musunuz ki şüphesiz Allah göklerde ve yerde olanları emrinize amade kılmış, açık ve gizli sizin üzerinizdeki nimetlerini genişletip tamamlamıştır. Buna rağmen insanlardan öyleleri vardır ki hiçbir ilme dayanmadan, doğru yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında mücadele edip durmaktadır. Kendi kurgularını Kur'an'ın yerine koymaktadır. Onlara bu yanlış düşünce ve davranışları bırakın. Allah'ın indirdiğine uyuverin. Kur'an'ın hükmüne ve Hazreti Resul'ün sünnetine ve sistemine gelin dendiği zaman, onlar
babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola tabi olup gideriz, derler. Ya babaları bir şey bilmeyen ve hak yolu bulamayan kimseler olsalar da mı? Şayet şeytan, onları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmış olsa da mı, hala babalarının ve atalarının izine ve düzenine uyup duracaklardır? Kim, samimi ve seviyeli davranışlar içinde, sorumlu ve şuurlu bir mümin ve muhsin olarak, kendisini bütünüyle Allah'a teslim ederse, özünü ve yüzünü Kur'an'a dönerse, o, en sağlam kulpa yapışmış ve kurtuluşa ulaşmıştır. Zaten bütün işlerin sonu Allah'a varacaktır. Ey Resulüm! Kim de inkar ederse, artık onun küfrü ve nankördüğü seni hüzne kaptırıp üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Artık biz de onlara yaptıklarını haber vereceğiz ve hesaplarını göreceğiz. Şüphesiz Allah, sinelerin özünde saklı olanı bilendir. Biz onları belli bir süre ve az bir nimetle yararlandırıveririz. Sonra onları ağır bir azaba sevk ederiz. Onlara gökleri ve yeri kimin yarattığını sorsan, şüphesiz Allah derler. Sen de elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur de. Ama onların çoğu gerçeği bilmez, cahillerdir. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Şüphesiz Allah, gani, hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Hamid, hamd da yalnızca O'na aittir. Yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler ise mürekkep olsa ve 7 deniz daha katılsa da yazılsa, Allah'ın kelimeleri bitmezdi. Kur'an'ın hikmet ve hakikatleri tükenmezdi. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin, hepinizin ve her şeyin yaratılmanız ve diriltilmeniz, yalnızca tek bir kişiyi yaratıp sonra diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Görmüyor musun ki, gerçekten Allah geceyi gündüze bağlayıp katmakta, gündüzü de geceye bağlayıp katmaktadır. Galaksileri ve güneş sistemini böyle mükemmel ayarlamıştır. Güneş ile ayı emre amade kılmıştır. Her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedir ve Allah yaptıklarınızdan habirdir. Ayrıntılarıyla bilmektedir. İşte böyle, şüphesiz Allah, O, hak olandır. Ve şüphesiz, onun dışında taptıkları tanrılar ise batıldır. Şüphesiz Allah, Ali'dir, Kebir'dir. Yücelik ve büyüklük sahibidir. Görmüyor musun ki, size ayetlerinden bazılarını göstermesi için, gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Hiç şüphesiz bunlar, çok sabreden, çok şükreden kimseler için, gerçekten ayetler ve ibretler içermektedir. Onları kara gölgeler gibi dalgalar sarıverdiği zaman, dini yalnızca ona has kılarak gönülden bağlılar olarak, Allah'a yalvarıp yakarırlar, dua ederler. Böylece onları karaya çıkarıp kurtarınca, artık onlardan bir kısmı orta yolu tutup, istikamet üzere gitmekte, pek çokları da sapıtıvermektedir. Zaten bizim ayetlerimizi, gaddar ve nankör olandan başkası inkar etmeyecektir. Ey insanlar! Rabbinizden korkup sakının ve öyle bir günün azabından çekinip hazırlanın ki, o gün hiçbir baba çocuğu için bir karşılık veremez, bir bedel ödeyemez ve hiçbir çocuk da babası için bir şeyi verebilecek durumda değildir. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Artık dünya hayatı sizi aldanmaya sürüklemesin ve kendilerine ermiş, bilmiş, seçilmiş havası veren aldatıcılar da sizi Allah ile hıyanet ve rezaletlerinize dini fetvalar üretmekle aldatmasın diye uyanık olmalıdır. Kıyamet saatinin bilgisi şüphesiz Allah'ın katındadır. Yağmuru yağdırır, rahimlerde olanı nasıl şekilleneceğini
hangi özelliklerle gelişeceğini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını, nelerle karşılaşacağını bilmez. Hiç kimse de hangi yerde ve ne şekilde öleceğini de bilmez. Hiç şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Her kişiden ve gelişmeden bütünüyle haberdardır. Secde Suresi 30 ayet Mekke'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İçerisinde asla şüphe ve çelişki olmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onlar, bunu peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Hayır, o, Rabbinden olan bir haktır. Senden önce, kendilerine izah ve irşat edici bir uyarıcı gelmemiş bir topluluğu uyarman için, Kur'an indirilmiş bulunmaktadır. Umulur ki, hidayet bulurlar diye onlara okunmaktadır. Allah, gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları, 6 günlerde, dönemde yarattı. Sonra arşa istiva edip, ilmiyle ve kudretiyle kuşatıverdi. Sizin, onun dışında bir yardımcınız ve şefaatçiniz yoktur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Aklınızı ve vicdanınızı kullanmamak, başınıza bela açacaktır. Gökten yere, alemlerdeki her işi O evirip düzene koymaktadır. Sonra işler, sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl süreli bir günde yine ona yükselip durmaktadır. İşte görünmeyeni, nurani ve ruhani görevlileri de, görüleni, maddi cisimleri ve insanın açık amellerini de bilen, izzetli ve merhametli olan O, Allah'tır. O, yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya, süzme ve özlü bir çamurdan başlayandır. Sonra onun neslini bir özden, sülaleden, hakir görülen bir sudan, meniden yapmıştır. Sonra onu düzeltip bir biçime soktu ve ona, insana kendi ruhundan üfledi. Sizin içinde kulaklar, gözler ve gönüller var etti. Ne az şükrediyorsunuz, ne nankör insanlarsınız. Biz, ölüp toprakta kaybolduğumuz zaman, gerçekten biz, tekrar, yeniden yaratılacak mıyız, diyorlar. Doğrusu onlar, Rablerine kavuşmayı inkar ediyorlar. De ki, yakında anlarsınız. De ki, canınızı almaya vekil kılınan ölüm meleği, hayatınıza son verecek, sonra, Rabbinize döndürülmüş olacaksınız. O mücrim kulları, suçlu günahkarları, Rableri huzurunda başları öne eğilmiş olarak, Rabbimiz, dünyada inkar ettiğimiz her hakikati artık bizzat gördük ve işittik. Şimdi bizi bir kere daha dünyaya geri çevir ki, salih bir amelde bulunalım. Artık biz, gerçekten kesin bilgiyle inananlarız diye yalvaracakları zamanı bir görsen, onlar nasıl da pişman ve perişan bir durumdadır. Eğer biz dilemiş olsaydık, her bir nefse kendi hidayetini verirdik. Ancak, imtihan için insanları, hakla batıl arasında serbest bıraktık. Fakat benden çıkan şu söz gerçekleşecektir. Andolsun, cehennemi cinlerden ve insanlardan, inkar edenlerle ve zalimlerle tamamıyla dolduracağım. Öyleyse, bu azap gününüzle karşılaşmayı unutmanıza, küfür ve kötülüklere dalmanıza karşılık, azabı tadın bakalım. Biz de şimdi gerçekten sizi unuttuk. Unutacağız ve cehennemde kendi halinize bırakacağız. Yaptıklarınıza karşılık, ebedi azabı tadın buyurulacaktır. Bizim ayetlerimize ancak, kendilerine hak hatırlatıldığı zaman, hemen secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edip duranlar ve büyüklük taslamayan, müstekbir olmayanlar, iman edip, felaha ve mutluluğa ulaşacaktır. Onların yanları, gece namazına kalkmak için yataklarından uzaklaşır, Rablerine korku ve umutla dua edip yaklaşır ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak edip ahirete hazırlanır.
Artık iman ve itaat ehli hiçbir nefis, yaptıklarına karşılık olmak üzere, kendileri için gözler aydınlığı ve mutluluk kaynağı olacak nelerin, hangi sayısız nimetlerin saklandığını bilemez. Cennette karşılaşacaktır. Öyleyse, iman eden kimse, hiç fasık olan gibi olur mu? Bunlar eşit olmazlar. Bunların farkı, ahirette ortaya çıkacaktır. İman eden ve salih amellerde bulunanlar ise, artık onlar için yaptıklarına karşılık olmak üzere hazırlanan, sonsuz ve kusursuz bir ağırlanma konağı olarak, meva, mutlu ve kutlu barınma cennetleri vardır. Fasık olanlar içinse, artık onların da barınma yeri ateş olacaktır. Oradan her çıkmak istediklerinde hemen geri çevrilecekler ve onlara, kendisini yalanladığınız ateş azabını tadın, denip kahra uğrayacaklardır. Andolsun, biz onlara, belki inkarcılıktan dönerler diye, o büyük, uhrevi azaptan önce, yakın, dünyevi azaptan da tattıracağız. Müminlere zafer verip, zalimlerin saltanatını yıkacağız. Kendisine Rabbinin ayetleri, İslam'ın hakikatleri okunduktan ve gerçeği anladıktan sonra, dünyalık makam ve çıkar hırsıyla, bunlardan yüz çevirip uzaklaşandan daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikamımızı alırız. Ey Resulüm! Andolsun! Biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Böylece sen ona, Kur'an'a kavuşmaktan, vahye muhatap olmaktan kuşku içinde bulunma. Biz onu, Hz. Musa'yı ve Tevrat'ı İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık. Nefsin kötü arzularına ve hayatın zorluklarına sabrettikleri ve ayetlerimize yakinen, kesinlikle de şüphesiz iman ettikleri zaman, onların içinden emrimizle hidayet rehberi olan önderler tayin edip çıkarmıştık. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düştükleri ve ihtilaf ettikleri konularda, kıyamet günü onların aralarında hükmünü verip ayıracaktır. Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri, kendilerinden evvel yıkıma uğratmış olmamız, hala onları doğru yola iletip, hakka yönetmek için yeterli olmadı mı? Elbette bunda ayetler ve ibretler vardır. Yine de duyup düşünmüyorlar mı? Görmüyorlar mı? Biz suyu çorak toprağa sürüyoruz da onunla ekim bitiriyoruz. Ondan hayvanları ve kendileri yemekte ve rızıklanmaktadır. Yine de gerçeği görmüyorlar mı? Münkirler ve münafıklar zafer gecikti diye müminlerle alay ederek ve hayal peşinde gittiklerini söyleyerek, eğer bu inanç ve iddianızda doğru iseniz, bu söylediğiniz ve beklediğiniz fetih, zafer ve adalet dönemi hani ne zaman deyip durmaktadır. Onlara de ki, ilahi adaletin gerektirdiği ve haber verdiği bu devrim ve değişim mutlaka ve pek yakında gerçekleşecek. Ne var ki, o fetih ve zafer günü, daha önce zalimlerden taraf olup, hakkı inkar edenlere, bu mutlu gelişmeleri görmeleri ve çaresiz iman etmeleri, kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve onlara kıymet ve mühlet de tanınmayacaktır. Allah'ın vaadine ve fetih müjdesine inanmayanları, artık sen onlardan yüz çevir ve bekleyip gözle. Zaten onlar da kuşku ve tedirginlik içinde gözleyip beklemektedir. Bir müddet daha şeytanlıkları ve şımarıklıkları ile baş başa bırak ki oyalanıp avunsunlar. Zira yakında tarihi bir inkılapla küfür ve zulüm saltanatları yıkılacaktır. Ahzab Suresi 73 ayet Medine'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey ahir zaman nebisi! Allah'tan gereği gibi kork, rızasına aykırı davranmaktan sakın. Kafirlere ve münafıklara kesinlikle ve hiçbir şekilde itaat etme. Sakın boyun eğme. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.
hüküm ve hikmet sahibi olandır. Sana Rabbinden vahyedilene uy. Allah'ın ayetlerini eğip bükerek, şeytani heves ve hesaplar güdenleri bırak. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Her girişiminde ve her süreçte sadece Allah'a tevekkül et. Çünkü vekil olarak Allah yeterlidir. O, kendine sığınan sadıkları koruyup kollayacaktır. Allah, bir adamın kendi göğüs boşluğu içinde iki kalp kılmamış, iki gönül yaratmamıştır. İmanla inkarın ve nifakın bir kalpte barışık bulunması imkansızdır. Ve kendilerini annelerinize benzeterek yemin konusu yaptığınız, zıharda bulunduğunuz eşlerinizi sizin anneleriniz yapmamıştır. Evlatlıklarınızı da sizin öz çocuklarınız saymamıştır. Bu, sizin yalnızca ağzınızla söylediğiniz boş laflardır. Her konuda elbette hakkı söyleyen ve doğru olan yola yöneltip ileten ise ancak Allah'tır. Onları, evlat edindiklerinizi öz babalarına nispet ederek çağırın. Bu, Allah katında daha adil ve doğru olandır. Eğer babalarını bilmiyorsanız, artık onlar, dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata olarak yaptıklarınızda ise sizin için bir sakınca, bir vebal yoktur. Ancak kalplerinizin kasıt gözeterek, taammüden yaptıklarınızda sorumluluk vardır. Allah bağışlayandır, esirgeyip koruyandır. Hazreti Peygamber aleyhisselam, gerçek ve samimi müminlere kendi nefislerinden daha evladır. Değerli ve önceliklidir ve onun zevceleri de onların anneleridir. Rahim sahipleri, yakın akrabalar da Allah'ın kitabında birbirlerine öteki müminlerden ve muhacirlerden daha yakındır. Ancak sadık dostlarınıza maruf üzere, örfe uygun yapacaklarınız yardımlar başka. Bunlar kitapta yazılmış, Kur'an'da açıklanmış bulunmaktadır. Hani biz, peygamberlerden tebliğ görevini yapmak üzere kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz onların hepsinden sapasağlam bir söz almıştık. Allah, doğru olanlara bu doğruluk ve bağlılıklarının niyetini ve neticesini sorması için böyle davranmaktadır. Kafirlere ise Allah acı bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani Hendek savunmasında size hücum eden müşrik ordular hırsla ve hınçla üzerinize gelmişti. Böylece biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görendir ve mümin kullarına sahip çıkandır. Hani onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmiş ve hücuma geçmişlerdi de korkudan gözler kaymış, yürekler hançereye gelip dayanmıştı ve siz Allah hakkında bir takım olumsuz zanlarda bulunmaya başlamıştınız. İşte orada iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sıkıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. O sırada münafıklar ve kalbinde maraz olanlar, Allah ve Resulü bizi boş ve imkansız, zafer ve ganimet vaatleriyle oyalayıp aldatıyorlar, diyerek fesatlık yapmış ve kafaları karıştırmışlardı. O münafıklardan bir grup da demişti ki, Ey Yesrib, Medine halkı! Artık size duracak yer yok. Haydi durmayın, evlerinize dönün. Yahut, artık bu dinde durmanız doğru değil. Dönün ve ayrılın. Onlardan bir toplulukta, evlerimiz sağlam ve korunaklı değil, açıktır ve sahipsiz kalmıştır diyerek, peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık değildi, sadece kaçmak istiyorlardı. Eğer onlara şehrin her yanından girilip saldırılsaydı, sonra da kendilerinden fitne, karışıklık çıkarmaları ve haktan kopup ayrılmaları istenmiş olsaydı, hiç şüphesiz buna hemen yanaşacak, bu konuda pek az duraklayacaklar ve onu hemen yapacaklardı. Halbuki, andolsun, daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına
ve İslam davasından kaytarmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz, ahit ise ağır bir sorumluluktur. Ahdine vefa etmeyenler belasını bulacaktır. Ey Resulüm! Cihattan kaytaranlara de ki, eğer ölümden veya öldürülmekten korkup kaçıyorsanız, bu kaçış size kesin olarak bir yarar sağlamaz. Yanlış bir zanla böyle olsa bile, o takdirde yine pek az bir zaman dışında metalanıp yararlandırılmazsınız. Ölümden asla kurtulamazsınız. De ki, eğer size bir kötülük isteyecek olsa, sizi Allah'tan koruyacak veya size bir rahmet isteyecek olsa, buna engel olacak kimdir? Onlar, kendileri için Allah'ın dışında ne bir veli, ne bir yardımcı bulamayacaktır. Gerçekten Allah, içinizden, cihattan ve din yolunda fedakarlıktan alıkoyanları, münafıkları ve kendi ihvanına ve yaranlarına, bize gelip katılın ve sıkıntıları sırtınızdan atın diyenleri bilip durmaktadır. Münafıklar, bunlar pek azı dışında şiddetli ve tehlikeli mücadele sıkıntılarına ve savaş şartlarına gelemezler. Onların bazıları hariç, çoğu cihat zorluğuna, rahat ve menfaat yokluğuna katlanan olmamıştır. Münafık ve marazlı kimseler, cihat hizmetine geldiklerinde de size karşı cimri ve bencildirler. Ucuz kahramanlığı ve nefsi çıkarlarını gözetirler. Şayet, rahatlarının ve hayatlarının tehlikeye gireceği korkusu gelecek olsa, ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Bu kuşku ve korku gidince, tehlike geçince, hayra karşı, ganimet, mal, makam hırsıyla oldukça düşkünlük göstererek, sizi keskin dilleriyle eleştirip inciterek ağır sözler söyleyeceklerdir. İşte onlar hakiki iman etmemişlerdir. Böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre pek kolaydır. Onlar, münafıklar, korkaklıklarından dolayı düşman birliklerinin hala gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer düşman birlikleri geri gelecek olsa, çölde Bedevi Araplar arasında olup, sizin felaket ve hezimet haberlerinizi oradan sormayı cidden arzu ediyorlardı. Fakat içinizde olsalardı ancak pek az savaşırlardı. Hemen kaçıp kaytarırlardı. Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredip Rabbine bağlananlar ve Kur'ani gerçekleri ananlar için Allah'ın Resulünde her konuda uyulacak en güzel ve mükemmel bir örnek vardır. Huzur ve şuurla yapılan devamlı zikir ve fikir, insanı örnek alınacak bir tevekkül ve teslimiyet olgunluğuna ulaştırır. Sadık ve sağlam müminler ise, düşman birliklerini gördükleri zaman, korkuya kapılmadan dediler ki, bu, Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği ve haber verdiği şeydir. Zalim ve güçlü saldırganları yenmek için, bize manevi yardım edilecektir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Ve bu tehdit ve tehlikeler, sadece onların imanlarını ve teslimiyetlerini artırmaktan başka sonuç doğurmamıştır. Müminlerden öyle erkek adamlar vardır ki, Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler. Böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirip, hak uğrunda canını vermiştir, kimi de gönülden cenneti ve şehadeti umup beklemektedir. Onlar, hiçbir değiştirme ve bahane ile Allah adına verdikleri sözlerini değiştirmemiştir. Çünkü Allah, sözüne bağlı kalıp doğru olan sadıkları, sadakatlerinden dolayı mükafatlandıracak, münafıkları da, dilerse azaplandıracak veya tövbe nasip edip, tövbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Sonunda Allah, Medine'yi kuşatan kâfirleri, kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Onlar, hiçbir hayra ve başarıya erişememişti. Savaşta Allah, yardımcı ve zafer nasip edici olarak müminlere yetti. Allah, çok güçlüdür, üstün ve galiptir. Hendek Harbi'nde Allah,
ehli kitaptan olup da onlara, müşrik düşmanlara yardım edip arka çıkanları da kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürüverdi. Siz onlardan bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. Ki bunlar Allah'ın sayesindeydi. Ve Allah sizi cihadınız ve sadakatiniz sonucu onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve daha ayak basmadığınız bir yerlere ve imkanlara mirasçı kıldı ve kılacaktır. Allah her şeye güç yetirendir. Mutlak, kadir olandır. Ey aziz peygamber! Dünyalık rahatları ve menfaatleri için seni üzen eşlerine söyle. Eğer siz dünya hayatını ve onun süslü çekiciliğini, zinetli giyim kuşamını istiyorsanız, gelin sizi yararlandırayım. Boşanma bedellerinizi ödeyeyim ve güzel bir ayrılma tarzıyla sizi salıverip bırakayım. Yok, eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, artık hiç şüphesiz Allah, içinizden iyilik, güzellik, sadakat ve kanaat ehli olanlar için büyük ecir hazırlamıştır. Ey peygamberin hanımları! Sizden kim açık bir çirkin utanmazlıkta bulunursa, onun azabı 2 kat olarak arttırılır. Bu da Allah'a göre pek kolaydır.